Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu kurabiye tarifini en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Fındıklı, çikolatalı, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Fındığın bu halini çok seveceğinizi düşünüyorum. Her katı ayrı lezzetli olan bu kurabiye tarifini denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızın sarısını ekleyelim. Akını ayrı bir kaba ayıralım çünkü orta katı için fındıkla birlikte kullanacağız. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Bir çay bardağının 1/4 kadar sıvı yağ ekliyoruz. Yani yaklaşık 25 mililitrelik sıvı yağ ekleyelim. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ da diyebiliriz. Yarım çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Bir paket toz vanilya ekliyorum ve bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Özellikle tereyağının oda sıcaklığında önceden bekletmenizi tavsiye ediyorum. Yumuşamış tereyağla bu hamur çok daha güzel açılacaktır. Krema haline geldikten sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. 2,5 su bardağı un ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Yoğurdum. Hamurum biraz cıvık gelince yarım su bardağı daha un eklemiş oldum. Toplamda 2,5 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bazen yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarları değişkenlik gösterebiliyor. Unun markasına göre bile değişkenlik gösterebiliyor zaman zaman. O yüzden kontrollü bir şekilde unu eklemekte fayda var. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra 2 yağlı kağıdın arasına hamurumuzu koyalım ve merdane yardımıyla açalım. Çok ince bir şekilde açmayalım. Biraz kurabiye hamurumuz kalın olsun. Hamurumuzu istediğimiz kalınlıkta açtıktan sonra yağlı kağıdı kaldıralım ve yuvarlak şekilde şekiller oluşturalım. Ben kenarları tırtıklı kurabiye kalıbı kullandım. Dilerseniz bir çay bardağının ağız kısmından faydalanarak da yuvarlak şeklini oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kurabiye kalıbınız varsa eğer bu şekilde de yapabilirsiniz. Kurabiye kalıbımızla şekil verdikten sonra hamurumuzu da arta kalan parçaları bir kenara alalım. Tekrardan yoğurup aynı işlemi yaparak açalım. Bu aşamayı özellikle sizlere göstermek istiyorum. Yağlı kağıdın üzerinden kolaylıkla alabilmeniz için hafifçe bir elinizle kaldırın, diğer elinizle ters çevirip tekrardan yağlı kağıda koyun. Çünkü bu aşamada bıçakla veya spatula ile aldığınız zaman hamurda dağılmalar, çatlamalar olabilir. Dikkatlice avucunuzun içerisine alıp bu şekilde hazırlayalım. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra hemen üzeri için fındıklı harcımızı yapalım. 1,5 su bardağı fındık kullandım tarifimde. 1,5 su bardağı fındığı iri çekilmiş bir şekilde robottan geçirelim. Bir yumurta akı ekleyelim ve yarım çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bu kurabiye malzeme ölçülerine fındıklı iç harcım da tam yetti. Hiçbir şekilde ne hamurdan ne de fındıklı iç harçtan ekstra fazladan kalmadı. O yüzden vermiş olduğum ölçüler tam ölçülü, tam garantili tariftir. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 38 adet fındıklı çikolatalı kurabiye elde ettim. Daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Aynı şekilde fındıklı iç harcını da yarı olarak azaltarak daha az elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurumun üzerine bir tatlı kaşığı yardımıyla her kurabiye hamurumun üzerine fındıklı iç harçtan ekliyorum ve kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafifçe kızarana kadar pişirelim. Lütfen alt üst fırın ayarı açık olsun. O şekilde pişirmeye özen gösterelim. Benim fırınımda 14-15 dakika gibi bir sürede güzelce pişti. Piştikten sonra kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçer geçmez benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatamıza kurabiyelerimizin üst kısmını bulayalım.
Benmari usulü çikolatamızı nasıl yapıyoruz? Bir cezvenin yarısına kadar su dolduralım. Kasenin içerisine çikolatalarımızı kırıp ekleyelim. Suyun buharında kısık ateşte çikolatalarımızın erimesini sağlayalım. Hepsi bu kadar. Tarifimde 150 gram bitter çikolata kullandım. Dilerseniz sadece sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Hatta beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bitter çikolatayı buladıktan sonra üzerine Antep fıstığı süslemesi yaptım. Yine aynı şekilde üst kısmı için beyaz çikolatayla ince çizgiler oluşturarak şeritler oluşturabilirsiniz. Veya sütlü çikolatayla da çizgiler oluşturarak farklı sunumlar yapabilirsiniz. Pasta süsleriyle, fındıkla, cevizle, bademle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde çikolatalı sosa batırdıktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirerek kurabiyelerimiz hafifçe üzeri soğuduktan sonra ondan sonra da servis edebilirsiniz. Tek fark sıcakken çikolatası daha akışkan oluyor. Soğuduğu zamanda da hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çikolata kaplamalı fındıklı çikolata oluyor. Ben soğuk haliyle daha çok seviyorum. Nasıl tercih ederseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu haliyle de çok lezzetli. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Ben her iki türlü de sizlere yakından iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üst tabanı fındıklı, krokan, alt tabanı çok kıyır bir kurabiye hamuru, üstü ise çikolata kaplamalı. Gerçekten bu üç lezzet birleşince çok güzel oldu. Şimdi de buzdolabında yarım saat kadar dinlendikten sonra çikolatası gördüğünüz gibi dondu. Hemen bıçak yardımıyla ortadan kesip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu haliyle de çok lezzetli gözüküyor. Yakından sizler donmuş halinin de iç dokusunu izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm mesajlarınızı teker teker okuyup cevaplandıracağım. Bu tarifimi fındıklı yerine dilerseniz cevizle ve bademle de yapabilirsiniz. Bu da sizler için fikir olsun. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.